Ben Esra Çabuk Cömert. Evet, YouTube kanalına hoş geldiniz ve güzel bir yaz çekimiyle hoş geldiniz. Bugün yine sizinle bilinmeyenleri veya yanlış bilip de doğru öğrenmeniz gereken şeyleri hepsini bu kanalda konuşacağız tekrardan. Evet, rüzgar şöyle efil efil eserken hadi o zaman yeni videolara başlayalım. O zaman Yasemin'den ilk soruyu alalım mı? Alalım. Hadi Yasemin sor bakalım. Rahim içi yapışıklık nedir? Yani hocam Asherman sendromu olarak geçer. Bunun teşhisi, tanısı, tedavisi tam olarak nasıl bir hastalıktan bahsediyoruz? Asherman sendromu tabii Yasemin'ciğim önemli bir konu. Yani önemli bir konu ki biz de burada video çekiyoruz. Şimdi rahim içi yapışıklıklara aslında Asherman sendromu deniyor. Asherman sendromu için yani hastanın birkaç olay geçirmesi lazım. Ne geçirmesi lazım? En çok bildiğimiz ne mesela? Kürtaj. Sık kürtaj geçiren hasta, miyomektomi geçirmiş olan hasta. Rahim içine müdahalesi olmuş olan hasta gruplarında bu Asherman sendromunu görebiliriz. Rahim içi yapışıklık Asherman sendromu bu arada tekrarlıyorum. Peki biz bunun hastada tanısını nasıl koyarız? Hasta bize neyle gelebilir? Yani bir Asherman sendromu diyebilmemiz için ne lazım? Adet miktarları azalıyorsa bir kadının şüphelenebiliriz kürtajdan sonra veya hiç adet göremiyorsa, daha da önemlisi kısırlıkla bize başvuruyorsa, çocuğum olmuyor, daha önceki kürtaj geçirdim diyerek başlıyorsa bunlardan şüphelenebiliriz. Peki neyle tanı konacağız? En önemlisi rahim filmi, HSG. Biliyorsunuz HSG'yi diğer bir videoda anlatmıştım. HSG ile tanı koyduk ama yetersiz kaldı ama aynı zamanda da tedavi etmek istiyoruz. O zaman histeroskopi. Bir de burada temel anlatmak istediğim şey şu. Şimdi kürtaj sırasında hani kürtajı yaparken aslında orada biz bir enfeksiyon tablosu yapıyoruz. Yani endometrit dediğimiz bir olay oluşturabiliyoruz. Yani ama çok derin bir kürtajda bu bölgedeki endometrit tablosu hiç iyileşmeyecek bir yaraya dönüşüp yapışıklık verebiliyor. Bu da sıkıntılı oluyor. Lütfen kürtaj işlemlerinde yaptırırken, hani kürtajlarınızı yaptırırken muhakkak sorun. Vakum mu kullanacaksınız yoksa küretle mi? Ama daha çok vakumla gidiyorlar zaten ama onda da aynı riskler olabilir. Dolayısıyla bu risklerle karşılaşmamak için aslında bence hiç kürtaj olmayın. Doğum kontrol yöntemlerini iyi kullanın diyorum. Evet, keyifli oldu sanki cevaplarıma Yasemin. Doğrudur hocam, teşekkür ederiz. O zaman ikinci videoya geçiyoruz.